Güneşin kavurduğu Merkür'de buz oluşumları. Güneş sisteminin Güneş'e en yakın ve aynı zamanda en küçük gezegeni olan Merkür, önemli bir gezegendir. Merkür'ün kimyasal bileşimi, diğer gezegenlerin nasıl oluştuğunu test etmemize yardımcı olmaktadır. Bugün Merkür'ün ürettiği manyetik alan, Dünya'nın manyetik alanının anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. Diğer kaya yapılı gezegenlerle karşılaştırıldığında, çok büyük metal bir çekirdeğe sahiptir. Ay'a benzer kraterli yüzeyi, büyüleyici bir jeolojik tarihin kayıtlarını taşımaktadır. Merkür, diğer gezegenler arasında hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz gezegendir. Merkür aslında birçok yıldızdan daha parlak olabilir. Ancak Güneş'in parlak ışığı nedeniyle o karanlık bir zemin üzerinde görülememektedir. Dolayısıyla çıplak gözle sadece gün batımından hemen sonra batıda veya gün doğumundan hemen önce doğuda ufka çok yakın bir noktadayken görülebilmektedir. Merkür, Dünya'dan gözlenmeye uygun bir gök cismi değildir. Bize en yakın olduğu, yani alt kavuşma noktasındayken karanlık yüzü bize dönüktür. Dolun olduğunda Güneş'in arkasındadır ve görülemez. Merkür'ün kavuşum dönemi, yani aynı evreyi tekrar geçirmesi için gerekli olan süre ortalama 116 dünya günüdür. Yani Merkür yeni olduğu günün üzerinden 116 gün geçirdikten sonra tekrar yeni olacaktır. Messenger üzerinde bulunan çeşitli aygıtlarla gezegenin kutup bölgelerinin yüzey yapısı ve kimyasal içeriğinin incelenmesiyle su buzu bulundu. 3 farklı yöntemle su buzunun varlığı kesin olarak kanıtlandı. Buz bulunan bu bölgelerin 50 santimetre veya daha derine kadar uzandığı tespit edildi. Bu da toplamda gezegenin kutup bölgelerinde 100 milyar ile 1 trilyon ton arası bir suya sahip olduğunu gösteriyor. Bir başka önemli soru ise bu donmuş suyun oraya nasıl, nereden geldiğidir. Su gezegenin yüzeyinde hep mi vardı yoksa dışarıdan mı geldi? Bilim insanları suyun kuyruklu yıldızlarla gelme olasılığının olduğunu belirtiyor. Güneşin çekim etkisine kapılan kuyruklu yıldızların gezegenin yüzeyine çarparak tüm buz içeriklerini Merkür'e aktardığını düşünülüyor. Güneş ışığı gören yerlerde bu buz yok olurken güneş ışığının erişemediği yerlerde uzun zaman kalabildiği düşünülüyor. Su bulunmasının bir başka önemi ise gezegende herhangi bir canlının bulunma olasılığı. Kuyruklu yıldızlar barındırdıkları suyla birlikte organik molekülleri de gezegene taşıyıp burada yaşamı başlatmış olabilir. Bu düşünce yerdeki yaşamın başlangıcı ve suyun varlığı açısından önemli kuramlardan biridir. Merkür'ün su miktarı oldukça yüksek. Brown Üniversitesi'nden Ariel Deutsch, daha önce Merkür'ün yalnızca büyük kraterlerinde buz olduğunu düşünüyorduk. Ancak incelemeler sonucunda küçük su havuzlarında olduğunu tespit ettik. Genel hacmi hesaplayacak olursak Merkür'deki su miktarı oldukça yüksek dedi. NASA, Messenger'ı 2004 yılında uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı 2015 yılında yakıtının bitmesi sonucunda Merkür'ün yüzeyine çakılmıştı. 2011'den bugüne Merkür'ün yörüngesinde 4100 tur atan Messenger, gezegenden Dünya'ya 289 binden fazla görüntü göndermişti. Arkadaşlar, bu Messenger göreviyle ilgili görüntüleri de yine NASA'nın sitesinde bulabilirsiniz. Çeşitli filtre yazılımlarından geçirdikten sonra günümüze uygun görüntüler şeklinde paylaşıyorlar. Merkür'ün Messenger görevi dışında evet, çok fazla incelemesi yapılmadı. Takdir ederseniz ki Hubble ile de o tarafa bakmak mümkün olmuyor. Yeryüzündeki bazı teleskoplarla kısmen de olsa inceleme yapabiliyoruz. Ama uzaydaki teleskoplar o tarafa döndürüldüğünde güneş ışınından gelecek zararlı ışınlar nedeniyle zarar görebileceğinden bakılamıyor. Tekrar NASA'nın bildiğim kadarıyla bir projesi var, duymuştum. Merkür'e tekrar bir uzay aracı yollayacaklar. Hatta yanılmıyorsam Çin'in de böyle bir açıklaması oldu ama tabii çok böyle öncelikli bir görev olarak düşünülmüyor şu anda. O yüzden çok dile getirilmiyor.
Merkür gibi bir Güneş'e en yakın gezegende bile su bulunması, hatta su buzunun bulunması ilgi çekici bir olay. Bu yüzden ben de sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim.